Ekonomi politikalarındaki değişiklik bence faiz ve kur politikasını da değiştirecek. Kur bence olması gerektiği yerin biraz altında. Serbest piyasadaki kurla resmi kur arasında da bir farklılık var. Konuda bir gelişme bekliyoruz. Zaten bu sıkıntıyı piyasada dillendiriyor. Döviz politikası ile ilgili bir miktar gevşeme bekliyorum açıkçası. GİSB Mali Danışmanı Murat Erişti geçtiğimiz günlerde mikrofonlarımıza yorumladığı para piyasaları ile ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Daha önceki demecinde seçime kadar piyasaları bekle gör olarak yorumlayan Murat Erişti, seçimden sonra ekonomi politikalarında değişiklikler beklediğini bir kez daha yineledi. Seçim sonucuna göre ekonomi politikalarındaki değişiklik bence faiz ve kur politikasını da değiştirecek. Yani ben yakın zamanda açıkçası kurda biraz hareket bekliyorum. Zaten her gün bir hareket var. Ama bu hareketin seçim sonrası daha da hızlanacağını düşünüyorum. Bununla ilgili gerekçelerim de var. Çünkü bu kur korumayla ya da değişik enstrümanlarla kurda bir sabit ya da az bir değişkenlik öngörülse bile enflasyon karşısında aslında kurda bir gerileme görüyoruz. Yani kur bence olması gerektiği yerin biraz altında. İhracatçı ya da döviz kazandırıcı faaliyette bulunan bizim gibi sektörler bu kur politikası ile ilgili biraz yara almaya başladı. Yani maliyetlerimizde artış var fakat kurdaki bu durağanlıktan dolayı da gelirlerimizde bir düşüş oluyor. Dolayısıyla ben aslında kurda olması gerektiği yerin biraz altında olduğunu düşünüyorum. Yani kurda biraz hareketlenmeyi beklemek lazım. Özellikle seçim sonrası kurda bir hareketlilik bekliyorum açıkçası. Mali danışman Erişti, ekonomi politikalarının denizcilik sektörüne yansımalarını ise şöyle yorumladı. Bizim gemi inşaat tamir bakım sektörü aslında tamamıyla dövize bağımlı bir sektör. Yani gelirimizin %99'u döviz cinsinden oluşuyor diyebilirim. Dolayısıyla bu dövizle ilgili yapılan düzenlemeler özellikle menkul malların döviz cinsinden satılabilmesi fakat ödemenin Türk lirası cinsine yapılabilmesi. Bu konuda bence bir piyasada bir sıkıntı var. Yani bunun çözülmesi lazım. Çünkü şu anda serbest piyasadaki kurla resmi kur arasında da bir farklılık var. Dolayısıyla aslında bu da bizi etkiliyor. Yani mecburen ihracat gelirlerimizi %40'ını TL'ye dönüyoruz fakat tekrar döviz almak istediğimiz zaman aynı kurdan alamıyoruz. Bu bir sıkıntı. Yani bunu herkes de biliyor zaten. Yani dolayısıyla bunun bir an önce çözülmesi lazım. Murat Erişti, menkul kıymetlerin döviz cinsinden satılabilmesini fakat tahsilatının döviz olarak yapılamamasını ise ayrı bir sıkıntı olarak yorumluyor. Alım ve satımda tedarikçilerle zor duruma düşüyoruz. Çünkü onların maliyetleri döviz. TL ödemek zorunda kalıyoruz. Onlar aynı kurdan bu sefer bizim satılan kurdan alamıyorlar. Tekrar döviz alamıyorlar. Bu bir sıkıntı. Bunun çözülmesi lazım. Yani bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Zaten bu sıkıntıyı piyasada dillendiriyor. Dövizde bir miktar artış yaşanmasının sektör açısından olumlu olacağını dile getiren Murat Erişti sözlerini şöyle tamamlıyor. TL maliyetlerimizde bir yükseliş var fakat döviz gelirlerimiz aynı kaldı. Dövizde kurdaki değişikliğin stabil olmasından kaynaklı olarak. Yani dövizde bir artış olması lazım. İhracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyetler açısından bu olumlu bence. Dış ticaret açısının azalması açısından da dövizde bir hareketlilik olması gerekiyor. Çünkü ithalatın ucuz kaldığı yerde dış ticaret dengesini korumak çok zor bana göre. Dolayısıyla seçim sonrası ben özellikle döviz politikası ile ilgili bir miktar gevşeme bekliyorum açıkçası.